videoda Minecraft oynarken kesinlikle işine yarayacak modlardan bahsedeceğim. Ve ilk modumuz hava durumunu daha iyi hale getiriyor. Normalde yağmur yağdığında çölde sadece güneş gözükür. Ama bu modla beraber yağmuru başlattığımızda çölde kum fırtınası oluşuyor. Ayrıca gördüğünüz gibi ölü çalılarda rüzgarda uçuşuyor. Tabii bu mod sadece bunu eklemiyor. Mesela yerin altına doğru gittiğinizde sisli bir hava oluşuyor burada. Ya da çayır biyomuna gelirseniz gördüğünüz gibi yağmur normale göre daha farklı. Ayrıca yere düştüğünde de yere çarptığını görebiliyorsunuz. Ya da karlı bir biyoma geldiğinizde kar parçacıkları daha güzel gözüküyor. Ayrıca burası niye bu kadar kusursuz gözüküyor anlamadım. Böyle bir çukuru var ve şurasıyla burası birebir eşit. Bunu ben yapmadım ve daha önceden de buna benzer bir şey yaşamıştım. Siz de yaşadıysanız yorumlara yaşadım yazın. Her neyse farklı bir yere geldim ve suyun üzerinde gördüğünüz gibi damlaları görebiliyorsunuz. Aynı gerçek hayattaki gibi. Tabi isterseniz ayarlar üzerinden istediğiniz ayarları açabilirsiniz. Mesela burada 2 tane kapalı ayar var. Bunları da aktif ettim. Ve etraftaki yağmur oranı daha da artmaya başladı. Ve aktif ettiğimiz diğer ayarla beraber de yerde su birikintileri oluşuyor. İşin daha da güzel tarafı istediğiniz gibi ayar çekebildiğiniz için isterseniz yağmurun görüntüsünü bile kapatabiliyorsunuz. Yani ayarlanabilir ve sorunsuz olması ayrıca normal Minecraft'ta da çok değiştirmemesinden dolayı puanım 9. Ve sıradaki modumuz sohbeti animasyonlu hale getiriyor. Mesela sohbet kutucuğunu açtığımda küçük bir animasyon var ve sohbete yazı yazdığımda da alttan geliyor. Tabi bunu sürekli yazarak göstermek istemiyorum. Buraya bir tane komut bloğu hazırladım ve redstone'u yerleştirdiğim anda gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde sohbete bir sürü yazı geliyor. Ve dediğine göre abone olur musun? 700.000 abone olmamıza az kaldı. Yaklaşık 96.000 abone kalmış olsa da evet az kaldı. Az önce yenileyici yaptığım için çok hızlı geliyordu. Şimdi bunu yavaş yavaş açıp kapatıyorum ve gördüğünüz gibi animasyonlu sohbet. Açıkçası ben animasyonları seviyorum. O yüzden puanım 10 üzerinden 8. Ve sıradaki mod oyuna yine ve güzel parçacıklar ekliyor. Mesela bataklığa geldiniz ve slime'a vurduğunuzda tek yediği için gösteremedim. Tamam, burada bir tane daha slime varmış ve yürüdüğü gibi balçıklar etrafında oluşuyor. Tabi ona vurduğumuzda da benim tek atmamam lazım sanırım buna. Neyse işte vurduğumuzda da bu şekilde parçacıklar çıkıyor. Ve mağaraya geldiğimizde de iskeletlere vurduğumuzda kemikler saçılıyor etrafa. Bu da aslında güzel bir detay. Ve şimdi de köye geldim. Burada köylülere vurduğumuzda zümrütler çıkıyor etrafa. Bunları keşke toplayabilseydik. Ayrıca bu kadar zümrüt çıkıyorsa üzerinizden neden her şeyi daha pahalıya satıyorsunuz? Kaçma, gel buraya. Ayrıca o kadar köylüye vurdum, hiçbir şey yapmıyorsun. Gerçekten maaşını hak etmiyorum bence. Burada tavuk var. Tavuğa vurduğumuzda tüyler ortaya çıkıyor. Tabi bunlar ne kadar güzel ekleme olsa da bu kadar. Yani modda başka bir şey yok. Mesela demir goleme vurduğumda demir parçacıkları çıkmasını isterdim. Yani baya bir mantıklı olurdu. Bunların eklenmesiyle moda puanım 9 olabilecekken şu anlık puanım 7. Ve sıradaki modumuz dünyadan daha hızlı çıkmayı sağlıyor. Evet, dalga geçmiyorum. Buraya bastığım anda menüdeyim. Ve yeni dünya kaydedildi 1 saniyede yazıyor. Mantığı nedir diye soracak olursanız hemen anlatayım. Buraya bastığınızda normalde beklersiniz ve kaydedilir. Ama bu mod sayesinde bastığınız anda buraya geliyorsunuz ve burada kaydediyor. Mesela şimdi modu kapattım ve survival dünyamdayım. Buradan hemen dünyayı kaydet diyorum ve gördüğünüz gibi birazcık daha fazla bekletiyor. Sadece işlem önceliğini değiştiriyor ve işinize yarayabilir kesinlikle. Ve oradaki soruyorsanız da evet, demir golemi astım. Ve sıradaki mod oyundaki her şeyi daha akıcı hale getiriyor. Mesela envanterde seçim yaparken animasyon gerçekleşiyor. Ya da sohbetteki yazıları okurken animasyonlu bir şekilde yukarıya kaydırabiliyorsunuz. Tabi aynı zamanda sunucu listesinde de sevdiğiniz sunucuların hepsini bu şekilde görebilirsiniz. Ve baya güzel bir sunucu ya. Bu kimin sunucusu acaba? Ve işin en güzel yanlarından biri Creative menüsünde de bu şekilde animasyonlu aşağı indirebiliyorsunuz. Normalde nasıldı derseniz hemen gösteriyorum. Öncelikle Creative menüsünden başlayacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir animasyon yok. Birer satır direkt ışınlanıyor. Yani ışınlanıyor derken alt satıra geçiyor. Daha sonra alttaki envantere baktığınızda da anında yer değiştiriyorlar. Ve sohbetteki yazılarda tahmin edeceğiniz gibi herhangi bir animasyona sahip değil. Yine aynı şekilde sunucu menüsü de animasyona sahip değil. Oyunu kesinlikle bozmuyor ve daha iyi hale getiriyor. Benim puanım o yüzden 9. Ve sıradaki modumuz keşif yaptığınız biyomları ekranın üzerinde gösteriyor. Aynı şu an olduğu gibi. Mesela şu anda huş biyomundayız ve farklı bir ormana geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıda orman yazıyor. Ve işin güzel tarafı buradan istediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz. Yani yukarıda çıkan yazıların rengini, gölgesini, hatta nerede durması gerektiğini bile ayarlayabiliyorsunuz buradan. Ama bu modda oynadıkça büyüsünü kaybediyor. O yüzden puanım 10 üzerinden 7. Ve sıradaki modda sohbete emoji atabiliyoruz. Bunun için yapmamız gereken tek şey 2 nokta koymak. Ardından
gelen tüm emojileri görebiliyorsunuz. Mesela burada yay emojisi var. Tabi normalde mod olmadan da bu emojileri kullanabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey alt tuşuna basarak birkaç tane tuş kombinasyonunu kullanmak. Aynı şekilde burada da nota 3 şeklinde geçiyor. Yani aslında halihazırda olan bir özelliği göz önüne çıkarmayı sağlıyor. Ama işin güzel taraflarından biri tabelanın üzerinde mesela Trident yazmak istiyorsunuz ve yazdığınızda Trident'e dönüşüyor. Ardından üzerine rengini attığımızda gayet güzel gözüküyor. Yani oyundaki tüm emojileri daha pratik kullanabildiğimiz için güzel ama puanım 10 üzerinden 5. Ve sıradaki mod ekranı çıkan başlıkları daha görünür hale getiriyor. Mesela buradaki basınç plakasına basıyorum ve kanala abone ol yazısı çıktı. Ve bunu okumakta herhangi bir zorluk yaşamadınız. Ama şimdi modu kapattım ve basınç plakasına bastığımda kenardaki çizgiler gözükmüyor. İşte bunun da sebebi Minecraft'ın iş bilmezliği. Ekrana çıkan başlık sistemini yapıyorlar ama yazıyı oranlamıyorlar. Ama bir mod yapımcısı çıkıyor ve bunu oranlamayı sağlıyor. Çok basit bir şey ama Minecraft bunu yıllardır eklemiyor. Ayrıca evet, kanala abone ol. Ve sıradaki modda mobların gerçekliğini arttırıyor. Tabii görsel olarak söylemiyorum. Mesela inek sürüsünde bir tanesine vurduğumuzda hepsi paniklemeye başlıyor. Haliyle sonuçta birine vuruyoruz. Onların da korkması lazım. Normal Minecraft'ta bir tane ineğe vuruyoruz, hiçbir şey yapmıyor. Öyle bize bakıyor sadece. Bak arkadaşına neler yapıyorum, vuruyorum, herhangi bir şey yapmıyorsun hala. Tabi bu durum sadece inekler için geçerli değil. Bir tane köye geldim ve bu köylüye vurduğum anda herhangi bir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Gördüğüm sadece bir tane eksiklik var. Mesela ben manyak bir adamım ve buradaki köylüye vurdum. Herhangi bir şekilde kaçmıyor. Yani ineğe vurduğumda inekler kaçıyor. Köylüye vurduğumda köylüler de kaçıyor. Ama iki farklı tür varsa kaçmıyorlar. Bu da çok saçma değil mi abi? Yani fikir güzel olsa da çeşitlilik eklenebilir. O yüzden puan 10 üzerinden 6. Sıradaki modda öldüğümüzde cenazemiz yerde duruyor. Evet, az önce ölmüştüm de onlar. Biri gitti. Diğeri de gitti. Ne oluyor? Yani olay gerçekten çok basit. Mesela beni öldürüyor buradaki demir golem. Evet, mükemmelsin. Ardından öldüğümüz yere geldiğimizde gördüğünüz gibi kendimizi görebiliyoruz. Ve üzerimizde bir şey olduğunda da eşyalarımızı alabiliriz. Şimdi aynı senaryoyu tekrardan deneyeceğiz. Üzerimde demir zırh var ve demir goleme vurduğumda evet, lütfen öldür. Daha hızlı öldüremez misin? Teşekkür ederim. Ve gördüğünüz gibi üzerimizde eşyalar duruyor. Hemen sağ tıklıyorum ve buradan eşyalarımı alabiliyorum. Eşyaları aktar butonuna basarak daha hızlı alabilirsiniz bu arada. Siz eşyalarınızı alana kadar cenazeniz orada duruyor. Ve bu sayede ölseniz bile eşyalarınız kaybolmuyor, değil mi demir golem? Ve sıradaki mod Minecraft'ın en iyi kamera modu. Şu anda yaptığım her şeyi kayıt altına almak istiyorum. Hemen buradan kaydı başlattım ve gördüğünüz gibi kayıt başladı yazıyor. Şu an ne yaparsam yapayım kaydediyor. Mesela buradan birazcık odun kıracağım. Ardından çimenleri de kırmak istiyorum. Ve daha sonra kaydı bitirdim. Ardından oyunun ana sayfasında böyle bir buton var. Buradan kaydımı açıyorum ve şu anda bambaşka bir arayüz geldi. Sanki video programındaymışım gibi. Ve sağ tarafta gördüğünüz gibi belli başlı şeyler var. Mesela blokların renderlanmasını kapatabilirim. Boşlukta duruyorum şu anda. Ya da çekmek istediğim görüntüde etraftaki mobların olmasını istemiyorsam buradan kapatabiliyorum. Ardından kamerayı buraya yerleştirdim ve az önce yaptığım şeyleri birebir kaydettiğini görebilirsiniz. Öncelikle ağacı kırmaya başlıyorum ve ardından yerdeki çimenleri kırıyorum. Tabi biz bunu sinematik bir açıyla çekmek istiyoruz. Buradan hemen kamera elementi ekledim. Ardından istediğim açıya gidiyorum. Mesela az önceki kamera buradaydı. Ben de buraya geldim ve diğer kamerayı da tam olarak buraya yerleştirdim. Ardından başlattığımda gördüğünüz gibi soldan sağa doğru kamera ilerliyor. Tabi isterseniz buradan farklı elementler de seçebilirsiniz. Mesela FOV'u ayarlamak istiyorum. İlk başta birazcık uzaktayken daha sonradan bayağı bir yakında olsun istiyorum. Bakalım şimdi nasıl oldu? Başlatıyorum ve kamera buradan başladı. Yavaş yavaş bana doğru yaklaşıyor ve sinematik bir şekilde kendimi çekebiliyorum. Modu kurcalarsanız aslında daha fazlasının olduğunu görürsünüz. Ben de videolarda bu modu kullanıyorum ve puanım 10 üzerinden 10. Sıradaki modumuz oyuna büyülerin açıklamalarını ekliyor. Evet, tekrardan survival dünyamdayım. Çünkü üzerindeki zırhların hepsinde büyü var. Mesela Elytram'ın üzerindeki kırılmazlık 3 büyüsünün özelliğine bakalım. Eşyanın dayanıklılığı arttırılır. Daha yavaş kırılır yazıyor. Aynı şekilde onarımda da tecrübe puanı sayesinde neredeyse kırılabilen her şeyi tamir eder diyor. Kısacası oyundaki büyülerin ne işe yaradığını bilmiyorsanız kesinlikle işinize yarayabilir. Bunu kesinlikle ben de kullanacağım. Çünkü 1.21 sürümünde gelen bazı büyüleri bilmiyorum. Ve sıradaki mod atları daha
daha iyi hale getiriyor. Buradaki atı nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye düşünmüşler ve her şeyi eklemişler resmen. Öncelikle atımızın üzerinde eğer varsa hiçbir şekilde hareket etmiyor. Yani normalde bilirsiniz, atınızı bırakırsınız ve atınız artık oradadır. Bu mod o problemi çözüyor işte. Evet, şimdi modu kapattım ve atımız buradan buraya geldi. Aferin sana, git oralara falan git. Aynen. Neyse, atı tekrardan buraya getirdim ve bindiğimde gördüğünüz gibi at saydam oluyor. Bunun sebebi yere bakmak istediğimiz attan dolayı göremememiz. Ama bu mod sayesinde görebiliyoruz. Hatta buradaki blokları da kırabilmemizi sağlıyor. Mesela şimdi modu tekrardan kapattım ve atın üzerinde blok kırmaya çalıştığımda hem bloğu göremiyorum hem de aşırı yavaş kırılıyor. Ve normalde atınızla beraber seyahat ederken envanteri açtığınızda atın envanteri gözükür. Ama kendi envanterinizi görmek istiyorsanız önce attan inmeniz gerekiyor. Ama bu mod sayesinde buna ihtiyaç yok. Alt ve E tuşlarına bastığınızda kendi envanterinizi yönetebiliyorsunuz. Ve herkesin sinirini bozan bir şey göstereceğim. Mesela karşı kıyıya geçmek istiyorsunuz ve atınızı da geride bırakmayacaksınız. Buranın olmadığını düşünelim ve karşı kıyıya geçebilmek için yüzerek gidebiliyorsunuz. Peki bunu normal Minecraft'ta yapmak istesek, hemen suyun içine gidiyorum ve dibe doğru batmaya başladım. Ve işin sinir bozucu kısmı, attan indiğim anda at yukarıya çıkıyor zaten. Ben ne kadar ağır olabilirim ki bir at için? Ya da Minecraft'ta koyunlara Jep ismini verdiğimizde renk değiştirmesi gibi atlarda da bunu yapabiliyorsunuz. Kimin ihtiyacı olur bilmiyorum ama böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bu mod burada. İsterseniz End portalından ya da Nether portalından atınızla beraber geçebiliyorsunuz. Açıkçası o kadar fazla şey anlattım ki kesinlikle 10 puanı hak ediyor. Sadece bir tane şey eksik. Keşke ıslık çaldığımızda atımız yanımıza gelseydi. Aynı Red Dead Redemption'daki gibi. Ve sıradaki mod cevherlerin çeşitliliğini arttırıyor. Mesela burada dioritin içerisinde demiri görebilirsiniz. Normalde derin kayrak ve normal taşların içlerinde bulunuyorlar. Ama bu mod sayesinde granit, diorit, hatta kalsitlerin içinde bile bulunuyor. Madenlerin diğer blokların içinde olmaması zaten çok saçmaydı. Sonuçta bunlar toprak değil ki, taş. Bir yandan da neden bu kadar zombi geliyor bilmiyorum ama burada elmastan granitler var. Hemen bunları kırıyorum ve normal elmasımı aldım. Ayrıca burada da bir kaos çıktı. Bence zombi kesinlikle alacak. Hadi zombi yaparsın. Lan bana niye geliyorsun? Hadi bir vuruş daha ve aşağı atarak onu öldürdü. Neyse, kısacası daha fazla çıkmasını sağlamasa da gerçekten güzel bir çeşitlilik sağlıyor. O yüzden puanım 10 üzerinden 7. Ve sıradaki modumuz yatakları daha iyi hale getiriyor. Yatakta daha rahat bir şekilde uyumayacağız tabii ki de, sadece yastıkları daha güzel. Modun olayı sadece katman eklemek. Onun dışında bir şey yok ama yatak kesinlikle normale göre daha güzel gözüküyor. Açıkçası başka bir şey eklemediğinden dolayı 10 üzerinden 4 veriyorum ama bazılarınızın kesinlikle hoşuna gidecek. Ve sıradaki modumuz biyomları ve dünyayı geliştiriyor. Normalde Minecraft'ta bu şekilde dağları olsa da dağların altında mağaralar bulunmuyor. Ama küçük bir dokunuş yaparak mükemmel bir alan yapmış. Burada bir yandan gezerken bir yandan da maden toplamak gerçekten güzel olabilir. Tabii gerçekten çok karanlık, orası ayrı bir şey. Ama görselliği kesinlikle muazzam. Mesela burada tamamen taşlardan oluşmuş bir dağ var. Normalde Minecraft'ta böyle bir şey yok. Tabii burada bayağı bir cevher bulunuyor. Kömürler, demirler, hatta bayağı bir de zümrüt. İşin daha da güzel tarafı normal Minecraft dünyasını bozmadan bu şekilde alanlar eklemesi. Yani oldukça doğal gözüküyor. Aynı şekilde Mesa biyomunda da mükemmel iyileştirmeler var. Normalde Mesa biyomları bu kadar yüksekte olmuyor. Mağaraya geldiğimizde de devasa lav çukurları var. Ve işin güzel tarafı Minecraft'ın orijinal dokusunu asla bozmuyor. O yüzden bunlar Minecraft'a eklenmeli kesinlikle. Puanım da 10 üzerinden 8. Sıradaki modumuz oyunun çökmesini engelliyor. Hemen elime çakmak taşı alıyorum ve buradaki TNT'leri patlatacağım. Başladık. Umarım çökmez, umarım çökmez. Patlıyor. Oo, bilgisayarım. Galiba bilgisayarım çökme... Eyvah. Ne oluyor? Bir oyun çökmeden önce beni ana ekrana attı şu anda. Tabi istersem dünyaya tekrardan girebilirim ama Minecraft çökmedi. Sadece beni dünyadan attı diyecektim de ölmüşüm zaten. Evet, sanırım birazcık fazla TNT yerleştirmişim. Dünya bile yüklenmiyor şu anda. Ve oraya doğru ilerlemeye başladığımda da beni ana menüye atıyor. Çünkü oyunun çökmesini istemiyor. Bu modu yüklediğinizde dokunulmaz olmuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden Minecraft'ta TNT'yi patlatmayın. Tabi oyun çökünce tekrardan açmak yerine direkt Minecraft'ın menüsüne atması güzel bir özellik olduğu için puanım 10 üzerinden 7. Ve sıradaki modumuz dünyaları favoriye eklemeye yarıyor. Tabi bunu göstermek için dünyadan çıkıyorum ve tek oyunculuk kısmına geldiğimde video dünyasını favoriye ekledim. Abone olur musun da alt tarafa düştü. Tabi ikisini de favorileyebilirim aynı zamanda veya yeni dünya açarken de favorileyerek açabilirim. Mesela buraya dünya adında bir dünya oluşturuyorum ve tek oyunculuk kısmına geldiğimde favoriye kaydedilmiş bir şekilde geldi. Bu sayede favori dünyalarınızı kaybetmiyorsunuz ve kesinlikle mantıklı ama puanım 10 üzerinden 7 olacak.
Ve sıradaki mod oyuna çantalar ekliyor. Bir de uyku tulumu. Bununla beraber maceraya çıktığınızda uyuyabiliyorsunuz. Tabii uyku tulumundan daha önemli olan şeyler çantalar. Çantaların her birinin kendine ait özellikleri var. Mesela burada Enderman gezgin sırt çantası var ve özel yeteneği de yetişme mesafesini bir blok arttırır. Hemen bunu giyiniyorum ve pek de güzel olmadı. Yani pek Enderman'leri sevmiyorum biliyorsunuz. Normalde Minecraft'ta 4 blok uzaktan blok kırabiliyorsunuz. Mesela tam olarak buradan. Ama ben bir blok daha geriye gidiyorum ve hala daha kırabiliyorum. Daha Enderman'de bunun ne alakası var? Neyse sıradaki eşyamız da lapis gezgin sırt çantası. Bunun da özelliği oyuncu tarafından kazanılan deneyim puanının miktarını katlama şansı. Hemen buradan lapis sırt çantasını giyiniyorum ve fena olmadı gibi. Ve madende sırt çantam takılıyken bir tane elmas kırıyorum ve birinci seviye olduk. Bu da kesinlikle işe yarıyor. Enderman çantası gibi. Ama dediğim gibi Enderman çantasının özelliği çok saçma bence. Işınlanmamız lazımdı. Sıradaki çantamız da çita gezgin çantasıymış. Bunu giydiğimizde düşman yaratıklara karşı daha da hızlanıyormuşuz. Mesela tam olarak burada bir zombi var. Zombiye yaklaştığımızda hızlanmaya başladık. Aynı çitalar gibi. Tabi her çantanın özelliği yok. Mesela kar gezgini çantasında herhangi bir şey bulunmuyor. Ama zümrüt gezgin çantasında artı bir şans veriyormuş. Ya da netherite gezgin sırt çantasını giyerseniz de artı 4 zırhınız oluyor. Tabi bunların asıl olayını söylemeyi unuttum. Çantanızı açtığınızda istediğiniz eşyayı atabiliyorsunuz. Ayrıca geliştirme yaparsanız çantanızın üzerinde çalışma masası yapabilirsiniz. Tabi çantalarınızı yere de koyabiliyorsunuz ve şık gözüküyorlar. Benim puanım bu moda 10 üzerinden 8. Sıradaki modumuz oyuna küçük bir harita ekliyor. Sol üst taraftan hem koordinatı görüyoruz hem de dünyayı. Mesela haritada sarı gözüken şeylerin yanına doğru gidiyorum ve tavuklar var burada. Zararsız canlıların hepsi sarı olarak gözüküyor. Sonra haritada tam karşıda bir tane nether portalı var gözüküyor ve tam karşımızda. Ve koordinata bakmak için F3 tuşuna basmanıza gerek yok. Ayrıca fark ettiyseniz F3'ü açtığımda harita kayboldu. Bu tarz küçük detaylar benim hoşuma gidiyor. O yüzden 1 puan arttırdım bile. Ayrıca haritada tam altımızda gri şeyler olduğu gözüküyor. Onlar nerede derseniz yer altındalar. Bakalım aşağıda ne varmış. Madene geldim ve burada zombiler var. Ve Creeper da varmış, durun. Creeper ilk kez işe yaradı bence. Ve madene girdiğimizde gördüğünüz gibi siyah bir tema oluştu. Madende olduğumuzu daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve buradan kendi katmanımızda bulunan lava havuzlarını veya başka yapıları görebiliyoruz. Tabii ki de aynı modun harita eklentisi de var. M tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi her yeri daha detaylı görebiliyoruz. Sol üstte gözüken mini haritada bu eklentinin eklentisi. Evet, bu birazcık saçma gibi dursa da öyle. Neyin nerede olduğunu görmek için kesinlikle işinize yarayabilir. O yüzden benim puanım 10 üzerinden 9. Ve sonuncu modumuz eşyalar arası geçişi kolaylaştırıyor. Tabi daha rahat anlatabilmek için yaratıcı moduna geçiyorum ve elime ladin kütüğünü aldım. Ardından yapmam gereken tek şey atadığım tuşa basmak. Buradan istediğim bloğa geçiş yapabilirim. Mesela kapıyı seçebilirim ya da ladin tahtasına da geçiş yapabiliyorum. Tüm varyasyonlar burada gözüküyor. Kesinlikle buraya girip ladin yazıp eşyayı bulmaktansa bu şekilde bulmak çok daha kolay. Buradan hemen eşyamı seçiyorum ve koymaya başladım. Ardından ladin basamaklarla devam etmek istiyorum. Onu da seçtim ve koydum. Ve buradan huş ağacına geçiş yapabilirim anında. Hemen huş kütüğünü aldım ve yan taraflarında bu şekilde yerleştiriyorum. Tabi sadece odun çeşitlerinde çalışmıyor. Mesela taş çeşidi için bunu aldım elime. Ve Y tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi tüm varyasyonları burada. Tabi ben ağaçlarla alakalı bir şey yapacağım için huş kütüğünden devam edeceğim. Ayrıca burada daha fazla eşyayı seçebilmek için menü de varmış. Tabi neyin nerede olduğunu bilirseniz çok daha hızlı build yapabilirsiniz. Hatta favori eşyalarınızı alabilmek için sandık sistemi bile var. Şimdi son olarak buradan tabela alıyorum ve çok ucubece bir yapı oldu burası ama neyse, hemen tabelanın üzerine yazmam gereken her şeyi yazıyorum. Açıkçası yaptığım yapı ne kadar kötü olmuş olsa da modu beğendim. O yüzden puanım 10 üzerinden 8. Ayrıca ekrana çıkan diğer videolarımı da izleyip yoruma tabela yazabilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.